Diyelim elinde şöyle bir parça var. Modellemen gerekiyor. Modellemek için de kumpasa ihtiyaç duyuyorsun. Ama gel gelelim kumpasında yetersiz kaldığı durumlar oluyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Hadi hep beraber bakalım. Ben Doğukan. Tasarım dünyasına hoş geldiniz. Bugün menüde görmüş olduğunuz şöyle bir otomotiv parçası var. Otomotiv parçasına şöyle yakından bakacak olursak parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tırnağı var. Burada deformasyonlar var kullanıma bağlı olarak. Bu tırnakların diplerinde görüyorum ki şöyle radüsler, ayrım çizgisi var. Dibinde iç tarafında radüsler var. Bunları özellikle müşterimiz belirtti ki buna dikkat etmemiz gerektiğini. Feder yapıları var. Burada iticileri de görüyorum. İtici yapılarını da görüyorum. İç kısmında da siz oradan görüyor musunuz? Şöyle baktığımda tam göremiyorum. Bunun da yakın çekimini biraz daha yaparım iç tarafının gözükmesi için. Parçanın içinde de buradan gelen sıcak yolluğun parçayı inceltmemesi için bir kalınlaştırma amaçlı yuvarlak bir yapı var. Parçamızı taramasını yapıp parçayı en sonda tersine mühendislik programımızla beraber bir katı modele dönüştüreceğiz. Bu katı modelden kastımız çoğu CAD programında açılabilecek olan step ya da parasolid formatında parçamızı teslim edeceğiz. Parçamızı ben şöyle size ölçülerini gözünüzde canlandırmanız için bir ölçmek istiyorum. Yani tarama yaptığımızda bu parça işte ne kadar ebatta bir parça olduğunu gözünüzde canlandırın diye parçanın boyunu ve çapını şöyle bir ölçeceğim. Parçanın şöyle boyuna baktığımızda özellikle tırnak aralarından ölçün ki tırnaklarda hafif böyle bir kalıptan çıkmasına bağlı olarak bir fark olabiliyor. Şöyle baktığımızda yaklaşık 45, 66, 45, 65 civarında bir boyu var. Buradan çapına baktığımızda 18, 38. Aşağı doğru gittiğimizde 18, 56. Çıkma açısından dolayı oluşan bir konik bir yapı var. Yaklaşık şöyle 4,5 santim civarında 45 milimetre civarında bir parçamız var. Bu parçanın taramasını sağlayacağız ve tersine mühendisliğini beraber yapacağız. Hadi taramasına beraber geçelim. Bizi kurduk. Tarama sistemimizde bu döner tabloyu kullanacağız. Parçamız küçük olduğu için ve çok marker yapıştıracak bir sistemimiz olmadığı için döner tablo bizim işimizi gayet de görecektir. Ve kullandığımız cihazda RevoPoint Metro X Advanced modeli var bende. Bunu kullanacağız. Döner tablayla zaten bu tabloya sığabilecek cisimleri taramak gayet yeterli oluyor. Parçayı bu şekilde taradıktan sonra, etrafını taradıktan sonra parçanın tersini çevireceğiz. İç taraflarını tarayacağız. Ve programda, burada gördüğünüz programımızda en son birleştirmesini yapacağız. Burada tabloda yer alan markerlar ekranda da zaten gözüküyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Biraz da ondan bahsedecek olursak cihazımızın üstünde gördüğünüz gibi kızılötesi affedersiniz mavi lazer ışıkları var. Bu mavi lazer teknolojisiyle çalışan bir tarayıcı. Optik tarayıcı değil. Lazer tarayıcı. Bu üzerinde aynı zamanda RGB kamera, derinlik kamerası vesaire var. Bu tablonun üzerine gördüklerimizde marker olarak adlandırdığımız etiketlerimiz. Bunlar üzerinden tarama sağlanıyor. Tanımlanması yapıyor. Nasıl çalışıyor? Kamera ekranda yani sistemde toplamda yani minimum 5 adet marker görmesini istiyor. Burada da gördüğünüz üzere zaten markerlar 5'ten fazla bizim için yeterli olacaktır. Eksik bir durum olduğunda zaten alt tarafta programda daha fazla markera ihtiyaç var şeklinde yazıyor. Üstte de gördüğünüz gibi kalite haritası yeşile dönene kadar taramaya başlayın diyor. Bizim burada önemli olan yapmamız gereken şu. Sağ tarafta bir ibre görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz ibre. Bu ibrenin mükemmel seviyesinde olması gerekiyor. Zaten yeşil şekilde yanıyor. Eğer mükemmel değilse işte çok yakınsa çok yakın işte uzaksa uzak diye söylüyor. Bizi o mükemmel ibaresine yakın şekilde tutmamız gerekiyor. Aksi şekilde düşünebiliyorsunuz bazen böyle yani insan şey düşünebiliyor. Ya ne kadar yakına gidersem o kadar işte detay alabilirim diye öyle bir durum yok. Tamamen teknolojisi onun optimum seviyesinde çalışmaya yönelik. Zaten
tarama mesafesi de programın şöyle sağ altında da gözüküyor. 210 ile 350 mm arasında tarama yapıyor. Daha büyük taramaları da global tarama modu denen bir mod var. Onunla yapılabiliyor. Bu cihazda şeyin üzerine, yani lazer taramanın üzerine optik tarama da var. Renk taraması vesaire de alabiliyor. Ama biz bugün daha hassas tarama yapmamız için, daha hassas tarama alabilmemiz için lazer taramayı kullanacağız. Şimdi beraber başlatalım ve taramayı beraber görelim. Şuradan başlat kısmına başlatarak taramamızı başlatıyorum. Ve gördüğünüz üzere yavaşça aldığı veriler gitgide yeşile dönüyor. Yeşile döndükçe benim verim doğru şekilde aktarılmış oluyor. Herhangi bir ışığı kapatmama gerek yok. Aydınlık ortamda da bu taramayı gayet rahat bir şekilde yapabiliyor. Taramamızı bitirdikten sonra parçamızın altından üstünden yaptığımız taramaları birleştirdik. Yaptığımız birleştirme sonucunda elde ettiğimiz veri bizim tersine mühendislik işlemimiz için bize yeterli olacaktır. İç tarafımızı göremiyoruz. Çünkü ışığın ne kadar girdiği yer varsa o kadar veri alabiliyoruz. Burayı da kendimiz tersine mühendislik becerilerimizle bu kısmı tamamlayacağız. Ama taramamız gayet güzel bir şekilde elde ettiğimiz veri bizim işimizi görecektir. Burada da toplamda 5 tane tarama sonucunda, 5 tane veri sonucunda elde ettiğimiz değerleri birleştirdik. Onu görüyoruz. Bakalım tersine mühendislikte elde ettiğimiz sonuç nasıl olacak? İşte bu şekilde tarama sonucu elde ettiğimiz verileri tersine mühendislik programı ile tüm ayrıntısına kadar modelliyoruz. Siz de bunun gibi içerikleri beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın.